Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Daha hala gözlerim kapalı, uyanamadım. Şimdi sabah rutinini göstereceğim. Buradan kardiyoya çıkacağım. Ondan sonra günün ilerleyen saatlerinde de bu benim her zaman gittiğim 2 haftada genelde 2 veya 3 haftada gittiğim bir tane böyle masaj terapisti var. Onun yanına gideceğim. Gözlerim bu arada hala kapalı. Yani yarı açık konuşuyorum. Şimdi sabah rutininde neler içtiğimi, ne yaptığımı, yani sadece işte kısa bahsedeceğim ve göstereceğim kardiyo öncesinde neler içtiğimi. İlk başta herkesin tahmin edeceği gibi kahveyle başlıyorum zaten güne. Göstereceğim şimdi. Kahvesi tadı azalmış bu arada. Sabah kahvesiyle başlıyorum zaten herkesin, çoğunluğun yaptığı gibi. Kahve bir yandan dolarken ben de antrenman öncesinde ne içtiğimi göstereyim. Şuraya koyayım. Sanırım gözüküyordur. Tipik C vitamini. Bundan 1000 mg alıyorum. Her sabah böyle hiç değişmiyor zaten. Ondan sonra bu probiyotik kapsüllerden alıyorum. Herhangi bir marka, yani sadece içinde kaç billion probiyotik olduğu önemli. Ben 30'luk alıyorum. 30 milyonluk oluyor yani işte içerisinde. GABA alıyorum. Belki bilenleriniz vardır, bayağı gerçekten işe yarayan bir şey yani. Zihin olarak biraz rahatlamayı, biraz sakinleştirme etkisi var. Bundan bir tane alıyorum. Zaten bunu artık duymanız kalmamıştır. Ashwagandha. Son yılların popüler zaten supplementi. Ben Ashwagandha'yı seviyorum bu arada. Hani bazıları tam tersini düşünüyor ya. Çok uyuşturuyor, zihni biraz böyle yapıyor diye. Biraz böyle uyuşuk yapıyor diye ben seviyorum bunu yani. Son olarak da bu kafein kapsülü değil de işte fat burner gibi düşün, işte yağ yakıcının bir türü. Ya yağ yakıcı türü bir supplement yani. Ondan da bir tane alıyorum. İçindekileri göstermeye çalışıyorum da bilmiyorum gözüküyor mu? Bu şekilde belki gözüküyordur. Bayağı güzel bir içeriği var. Dikkat ederseniz içeriğinin detaylarını saklamışlar. Şu tarafta gözüküyor zaten. Bayağı sağlam bir fat burner. Bundan bir tane alıyorum zaten her sabah. Ve az önce söylediğim gibi bir bunlar. Tabii bir de şu anda hazır olan kahve. Bunu beraber bu şekilde yani yavaş yavaş keyfini çıkara içiyorum. Ondan sonra sırayla şöyle gidiyor. Kahve içiyorum. Bu hapları yutuyorum. Ondan sonra suyum var her zaman, her kalktığımda hiç kaçmaz. Genelde 1 litreye yakın su içiyorum. Yani 750-800 milim değişiyor. Bazen biraz daha fazla içiyorum ama hem günlük şeyi vurmak için, hedefi vurmak için, hem de kendim zaten sabah kalkınca direkt suyu fondiplemeyi seviyorum yani. Ondan sonra bunu bitiriyorum. Her şey suyu bitirmeden önce bu arada ilkten bunları bitiriyorum, kahve vesaire, işte bu hapları. Ondan sonra gidiyorum biliyorsunuz işte tuvalet vesaire. Ondan sonra orada vakum yapıyorum. Vakumu da şöyle yapıyorum. Hani zaten önceki videoda falan bahsetmiştim. Vakumu da genelde 5 set şeklinde yapıyorum. 5 veya 6 set yani gün nasıl hissettiğime göre, ama en az 5 set yapıyorum. O 5 sette de genellikle maksimum tutmaya çalışıyorum nefesimi vakumu yaptığım zaman.
Bazen değiştiriyorum varyasyonları ya. Bazen dirseklerimi koyup yapıyorum. Bazen de ayakta yapmaya çalışıyorum. Yani bölüyorum bunları. Gün gün ki hepsine alışayım diye. Benim de birkaç hafta oldu yani buna başlayalı bu rutine sabah sadece bu vakumu ekleyeliye daha doğrusu. Normalde işte onu yaptıktan sonra geliyorum suyu bitiriyorum tamamını. Çünkü suyu öncesinde içersem karında şişlik yaratmasın diye. Ondan sonra bunları içiyorum. İçeceğim. Pardon bunları ilk içiyorum. Ondan sonra suyumu içeceğim. Sabah artık yani beyne kan gitmiyor herhalde. Konuşamıyorum. Ondan sonra bunları yaptıktan sonra bayağı bildiğin biraz daha kalın kıyafet giyiyorum işte hani sweatshirt falan. Ondan sonra yukarıya çıkıyorum kardiyo için. Yukarıda zaten bunları yani yaptıktan sonra yukarıda görüşürüz. Yukarıda da konuşacağım yani size anlatacağım gün içinde ne yaptığımı ve kardiyo olarak da kardiyo hakkında ne düşündüğümü. Yani orada görüşürüz. Arkadaşın ismi Yumi. Vücut geliştirmeci arkadaş. Bu da 8 kilo 300 gram gibi bir şey bu. Bununla böyle sabah akşam savaşıyoruz. İşte böyle. Direkt karşılık veriyor zaten reis. Neyse yukarıda görüşürüz. Burası da üst katın binaya ait olan cimi. Yani cim demeye bir inşaat ister ama yine eşyalar falan var. Genelde değişiyor. 20 dakika böyle yapıyorum bu dikey bisiklette. 20 dakikada değişiyor tabi de bazen 10'a 30 oluyor. 15'e 25 oluyor vesaire. Geri kalanı da burada yürüyüş bandında bir saniye odaklanmadı. Yürüyüş bandında normal tempoda yürüyüş yapıyorum. Neyse. Umarım sesim geliyordur. Biraz sesli konuşmaya çalışacağım. Bugün şansım yukarısı boş. Normalde yukarıda yani yine yani çok kalabalık olmasa da 3-5 kişi oluyor. Yani benim dışında 3-5 kişi oluyor. Değişiyor günden güne. Günübirlikçiler geliyor yani. İşte yani bir kardiyo yapayım yukarıda. Yani bir hareketlilik olsun, bir güne şöyle başlayalım, işte iyi duygularla başlayalım falan filan diye kafasında olanlar genelde böyle geliyor. Hani böyle devamlı spor yapan veya devamlı işte ne bileyim kardiyo yapayım bir hedefi olan falan genelde yok burada. Yani bu binada yok daha doğrusu. Bilmiyorum belki vardır da bana denk gelmiyordur. Çok da hani insanları yargılamayayım. Neyse bütün aletlerde yani bütün koşu bantlarında falan değişiyor hız ayarı ama ben belli bir yani bir birim vermeyeceğim hani böyle başlıyorum falan diye. Ben bir yerden başlıyorum. Örnek veriyorum hani bu alete göre 2.4 2.5'ten başlıyorum hız olarak söylüyorum. Herhangi bir eğim genelde kullanmıyorum. Eğim kullanacağım zaman ya bu adımlama Stairmaster'lar var ya işte merdiven çıkma aleti. O burada yok ne yazık ki. Onun için spor salonuna gittiğim zaman veya spor salonunda yapıyorsam kullanıyorum bazen. Onun dışında ben hani normal koşu bandında eğim yapmayı işte %15'te yürüyenler var, ne bileyim 10'la o %10 eğim alıp yürüyenler var falan ben bilmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum böyle. Yapacağım zaman hani herhangi bir eğimle veya işte bacağı daha fazla hedef alan bir kardiyo yapacaksam genelde ya Stairmaster bu işte adımlama aletine çıkıyorum ya da buradaki bisikleti kullanıyorum genelde. Çeşitlendirmeye çalışıyorum zaten. Şu anda belli bir şeyim yok hani ya illa gidip 40 dakika boyunca yürüyüş yapacağım ne bileyim 20 dakika boyunca şunu yapmak zorundayım diye bir şey yok. Kendimi nasıl hissediyorsam genelde öyle yapıyorum. Onun dışında dediğim gibi hızı düşükten başlıyorum. İşte bu alete göre 2.4 2.5 falan. Ama mesela spor salonunda aynı alette yapıyorum. Sadece aletin markası başka. Ama oradaki hız bununla eşit değil. Mesela işte orada başladığım zaman 2.7 ile başlıyorum mesela. Çünkü artık bandın bu direnciyle mi alakalı, neyle alakalı bilmiyorum ama farklılık gösteriyor. Muhtemelen fark etmişsinizdir siz de. Daha farklı markalarda
yaptıysanız, denk geldiyseniz yani. Ondan sonra işte bir 5 dakika bu şekilde hani bir nabzımı alıştırıyorum yapacağım şeye, yürüyüşe. Ondan sonra yavaş yavaş çıkıyorum. Ama kesinlikle hani bu yani koşudur, işte koşu türü bir şey hiç yapmıyorum zaten. Yani hiç tamamen yapmıyorum. Öyle bir şey de yani kendimce önermiyorum. Eğer hani en azından yeni başlayan vesaire varsa veya işte yağ yakayım birazcık hani kondisyon kazanayım diyen herhangi bir hedef olan varsa böyle yani tabii değişir. Hani gidip hani adam koşucudur. Ne bileyim işte kondisyon sporuyla uğraşıyordur veya boksördür vesaire onu bilemem de ben vücut geliştirme nezdinde konuşuyorum. Onun dışında bugün gideceğim bu masajı yaptıracağım masaj terapistine. Onu da zaten çekeceğim. Yoldan da biraz görüntü alırım. Yolda da biraz konuşurum. Orada nasıl hani yani her şeyi çekeceğim ama yine de her şeyi paylaşmayacağım muhtemelen. Kendisi rahat. Hani kendisine sordum öncesinde konuştum. Bir problem yok. Zaten yani tahmin edebileceğiniz üzere İngilizce konuşacak. Onun dışında oradan da işte görüntü alacağım. Gerçekten çok güzel bir evi var. Zaten göstermeye çalışacağım. Çok fazla saygısızlık etmeden yani. Özel alana müdahale etmeden. Böyle. Genelde burada başlıyorum. Dediğim gibi 2.4, 2.5'te başlıyorum. 2.7, 2.8'de yani bu alete göre söylüyorum tekrar. Çıkıyorum. Yani yani koşu değil. Koşudan çok daha aşağıda ama yürüyüş temposundan normal sıradan hani dışarıda böyle hava almak için yapılan yürüyüş temposundan biraz daha hızlı tabii ki. Belli bir tempoda yapıyorum. Onun dışında yeterince terliyorum ama buranın havasına göre yani bu odanın yaptığım fitness işte buraya salon diyelim böyle. Salonun sıcaklığına göre değişiyor terleme şeyim. Su vesaire her zaman aynı içiyorum zaten. Yani hiç değişmiyor bu. Hani işte bir gün işte kardiyoda ne bileyim 1 litre içiyorum, bir gün 3 litre içiyorum, 2 litre içiyorum gibi bir şey olmuyor. Genelde hep aynı seviyede kalıyor. Hiç bir şeylerin rutinini, sırasını değiştirmiyorum yani. Çünkü yani eskiden öyle değişiyordu da eskiden yaptığım saat değişiyordu. Ne bileyim yaptığım saatler arasında farklılık oluyordu. Öncesinde aldığım işte supplementler konusunda farklılıklar oluyordu. Şimdi öyle yapmıyorum. Şu an dediğim gibi yarışma zamanı. Yani yarışmaya katılacağım. O yüzden biraz daha değil bayağı bir disiplinle gidiyor. Tam bir rutinde gidiyor yani hiç kaçırma, aksaklık vesaire yok. Yani daha doğrusu öyle olmasına izin vermiyorum. Onun dışında bu arada 5 dakika oldu. Geçti hatta. Şimdi 2.6'ya aldım. Yani 0.2 yukarıya aldım. Biraz daha hızlı yürüyüş temposunda. Onun dışında ne söyleyecektim? Burada yani sabah rutinini söylemiştim zaten az önce evde. Evde tekrarlıyorum onu baştan. Rutin şöyle gidiyor. Yani kalkıyorum, suyumu vesaire koyuyorum, işte kahveyi koyuyorum. Alacağım supplementleri, birkaç tane supplementi hazırlıyorum. Size gösterdim zaten. Ondan sonra o supplementleri alıyorum. Daha sonra kahve hazırlanıyor. Kahveden birkaç yudum alıyorum işte değişiyor. Yani birkaç yudum veya yarısını vesaire içiyorum. Karnı fazla şişirmeden hani suyla vesaire direkt gidiyorum. İşte tahmin edebileceğiniz üzere özel ihtiyaçlar. Ondan sonra vakuumumu yapıyorum. Zaten bahsettim evdeyken. Vakum yaptıktan sonra gidip yani dönüp suyumu içiyorum. Suyumu tamamen bitiriyorum. Aşağı yukarı bitmese de çok az kalıyor yani. Söylediğim gibi 800 milim 1 litre arası değişiyor. Bazen daha fazla içtiğim de oluyor yani. 1 litreden daha yukarı içtiğim. Ama gidip de hani 2 litre suyla başlamıyorum güne. Aralık bırakmaya çalışıyorum yani. Hem de çok zorlayarak kendimi böyle şişire patlaya da içmek istemiyorum. O da devamlılığı bence öldürüyor yani. Devamlılığı kırıyor zihin olarak en azından. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra, bu rutini yaptıktan sonra işte hapları zaten aldığımı söylemiştim. Kahveyi tamamen bitiriyorum. Suyumu içiyorum. Sonra yukarıya çıkıyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi zaten seçimim değişiyor genelde ama bazen hani çok sıkılmamak adına en azından bu seviye şu anki 14 hafta kala çok kendimi sıkmamak adına biraz daha relax davranıp tabii ki hani yine kardiyoyu sıkı yapıyorum ama seçim konusunda işte kardiyo aleti seçim konusunda biraz daha relaxım. 20 dakika böyle 20 dakika öyle yapabiliyorum veya işte
Bazen burada 30 dakika yapıyorum, orada 10 dakika yapıyorum. 10'la başlayıp 10'la bitirdiğim de oluyor. Yani 10'la dediğim dikey bisikletle. Bazen dikey bisikletle nabzı hızlandırıp, nabzı belirli seviyeye getirip sonra geliyorum buraya. Tabii nabız olayı da kişiden kişiye değişiyor. Herkesin nabız hikayesi farklı. Yani bazısı var 110'la zaten nefes nefese kalıyor. Bazısı 140'ta gayet kendisine rahat hissediyor, yani konforlu hissediyor yaparken kardiyoyu. O da o konuda şimdi detaylı bilgi veremem çünkü bilimsel bir şeye bilgiyen bir dayanağım yok, bir bilgim yok. Ama hani ben kendimce bu şekilde yapıyorum. Ondan sonra bu kardiyo bitirdikten sonra gidiyorum içeride, zaten onu da çekmeye çalışacağım. Stretch yapıyorum. Bu her sabah genelde hiç değişmiyor, yani hiç aksamıyor. Sadece bazı günlerde hani bu bacak idmanını yaparsanız, bacak idmanından sonra sonraki veya 2 gün sonraki sabah böyle bir muhakkak hissetmişsinizdir. Bir şey oluyor. Yani hamlık demeyeyim de bir bitmişlik oluyor ya, tükenmişlik, bacaklar için söylüyorum. Gerçi bedenen bir çökmüşlük oluyor eğer antrenmanı sağlam yapıyorsanız. Bu alt bölgedeki durumdan dolayı, o hissiyattan dolayı çok gergin oluyor. Çok fazla üstüne gitmemek adına biraz daha hani streç'i yumuşatıyorum. Ama genelde yani %99 ihtimalle her sabah hiç aksamıyor. Bu arada her sabah yapıyorum. Bir de antrenman öncesinde dinamik streç, antrenman sonrasında da yani bölgeye göre değişiyor. Ama bacakta genelde böyle yapıyorum çünkü bacağım benim çok gergin kalıyor yani. Yoksa hareket kısıtlı yaratıyor bana. O yüzden ben biraz üstüne gidiyorum. Sizler tabii böyle yapmak zorunda değilsiniz ama bence streç, yani esneme yapmak bayağı bir önemli kısmı. Bunu ben eskiden inanmayanlar tayfasındandım. Şimdi bayağı bir farklılık yarattığını görüyorum. En azından o an değil ama antrenmanlarınızda ve hele ki bulk yapıyorsanız o bulk'ın verdiği bir hantallığı konusunda bayağı bir yardım ediyor diye düşünüyorum. En azından yaptığım süreç sonunda bunu net fark ettim yani. Normalde eskiden sorsanız bana ben böyle süremezdim ama işte bir şeyler değişiyor, öğreniyorsunuz daha zaman geçtikçe. Kendi yolunuzu buluyorsunuz yani. Onun dışında streç'i yapıyorum içeride. Streç'i yaptıktan sonra hani çok fazla üstüne gitmiyorum. Dediğim gibi böyle 20 dakika streç yapmıyorum. Sadece işte 8-10 dakika değişiyor duruma göre ama genelde o civarı tutuyor. Dakika tutmadım yani. O bittikten sonra yukarı tarafı, yani bu TRX bantları var. Belki biliyorsunuzdur, hani duvardan hani asılı kendinizi esnetebileceğiniz veya bazı insanların hatta antrenman, yani yeni başlayanların antrenmanlarını bile, bazı hareketlerini bile sırttır, göğüstür vesaire yaptığı yer. Hatta squat bile yapıyorlar. Biliyorsunuz duvardan asılan kablo. Onunla üst bölgeyi birazcık esnetiyorum. İşte göğüsler olsun, omuzlar olsun, sırt olsun. Bu rutin bittikten sonra aşağı iniyorum. Aşağı indikten sonra yemeğimi hazırlamadan önce hapları koyuyorum. Bu seferki haplar kardiyo için olandan farklı olarak normal günlük almam gereken, işte daha doğrusu sabah almam gereken vitaminler vesaire. Vitamin, mineral falan. Ki bu sporun en önemli kısımlarından bir tanesi bence. Onu hallediyorum. Aç karnına genelde alıyorum ama bazıları midesi falan bulanıyor. Almayabilir aç karnına. Yemekle beraber veya yemekten sonra olabilir. Ben öncesinde alıyorum. İşte bildiğiniz şeyler. İşte yok multivitamindir, yok işte D3'tür, K2'dir falan filan. Ondan sonra onu da bir ara çekeceğim zaten, gösteririm. Tam günü çekeceğim yani başka bir video olarak. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra, yani haplarımı içtikten sonra eve döndüğümde hiç yemeğe atlamadan önce, ilk öğünümü yapmadan önce gidiyorum. Bende bir ayna var. İşte yani çok böyle şaşalı büyük bir şey değil ama en azından kendimi görebileceğim ve hani yeterince pozlayabileceğim bir ayna. Burada da var aslında ama burada kameralar olduğu için alt bölge, yani üst bölge yine okey ama alt bölgeyi çıkartıp pozlamak biraz onlara rahatsızlık veriyor. Yani çünkü burayı sadece bizim olmadığı için, başkaları kullandığı için sakinleri, bina sakinleri. O yüzden biraz böyle yani denemek istemem. O yüzden aşağıda o aynanın karşısında yapıyorum. Gayet yeterli zaten. Yeterli mesafede var. Sadece ayna biraz hani genişlik anlamında biraz dar. Boyutu iyi de
Orada pozumu yapıyorum. Pozu yaptıktan sonra yemeğimi yapıyorum. Yani ilk öğünü hazırlıyorum. İlk öğünü yiyorum zaten. Pozu bu şekilde yapıyorum. Pozlamada benim arkadaşım var burada bir tane. Austin diye. O kendisi birazcık hani fikir veriyor bana. Yardım ediyor. Hatta kendisi antrenmandan sonra pozlayalım diyor. Öyle hani pump şekilde kendini görmek daha iyi hissettiriyor diye. Mantıklı tabii ki. Ama ben sabah tercih ediyorum çünkü hani bu bir rutin gibi düşünün. Yoksa hani akşam insan antrenmandan sonra ne yapmak ister? Ya gideyim de bir an önce yemeğimi yiyeyim veya işte öğünümü yapayım, dinleneyim vesaire, duşa gireyim ister. O yüzden hani bu sıkıcılığı yaratmamak adına ileride tabii ki şey yapar, hani çifte çıkacağım vesaire. Belki 3 kere çalışacağım. Biraz daha ileride. Şu anda tam 14 hafta kaldı yarışmaya. Tam 14 hafta sonra yarışma günü yani. Bu videoyu çektiğimde. Ondan sonra poz yaptıktan sonra dediğim gibi ilk öğünü yapıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Ondan sonraki kere zaten detayları, ne yiyorum vesaire falan, onu başka videoda göstereceğim. Böyle bir video çekeceğim yani. Sabah rutinim aşağı yukarı böyle. Streçten de birkaç görüntü alırım. Grup kamerayı. Onun dışında zaten orada da söylerim. Direkt yani öğünümü yaptıktan, bu rutinleri gerçekleştikten sonra yanıma da hatta öğünü alıyorum. Gidiyorum masaj terapisine. Orada zaten görüntü alacağım. Almış olacağım. Onu da paylaşmış olacağım zaten. Neyse. Streçte görüşürüz. Esnemeyi de bu şekilde yapıyorum. Yani ben kendi rutinim böyle. İpsleri, işte quadları vesaire esnetiyorum. Sonra şurada TRX bandı var. Bu az önce söylemiştim ya, kardiyodayken üst bölgeyi öyle esnetiyorum. Ondan sonra aşağıda pozu yapıyorum. Söylemiştim zaten. Daha sonra yemek gömüyorum. Bunu duruma göre 2 kere vesaire çeviriyorum. Yani 2 tur yapıyorum bu rutini. 2 tur veya bazen 3 oluyor. Yani durumuma göre, nasıl hissettiğime göre bacaktan sonra. Hala şu an gerginlik var. Bence gerçekten çok işe yarayan bir şey. Yani eğer vücut işlemi yapıyorsanız bence stretching bunu ben söyleyeceğim, yani kendime inanmazdım ama harbiden önemli yani. Özellikle antrenman yaparken çok fark ediyorsunuz o esnekliği. Yani neler kazanmışsınız. Hareket genişliği, hareket açısı anlamı, hareket full range of motion anlamında bayağı bir fark ettiriyor. Çok esnek olmasam da en azından ilk başladığımda hiç bunun yarısını yapabiliyordum anca. Dışarıdan belki komik duruyordur ama arabadayız. Yukarıda kardiyoda size söylediğim üzere hani demiştim ya, Olivia diye bir tanıdığım var. Oraya masaja gideceğim. Deep tissue, bu hani kasları yani hedef alan bir masaj tekniği var ya, daha doğrusu bir sürü şey kullanıyor da her neyse, zaten orada göstereceğim, çekmeye çalışacağım. Yoldan bir kahve alacağım şimdi. Bu belki denk gelmiştir TikTok'ta. Öyle almayacağım da o reis kadar konuşamam muhtemelen ama hani bir tane şey var, Amerikalı veya Kanadalı bir şey, hatırlamıyorum ismini, nickname'ini de. Hani her zaman böyle TikTok'ta çıkıyor, şey yapıyor. Kahve istiyor. Amerika'ya gelmişsinizdir. Yani Kanada'ya, Amerika'ya, neyse artık. Ve kahve istemeyi biliyorsunuzdur falan diye. Neyse işte kahve sipariş etmeyi biliyorsunuzdur. Öğrenmişsinizdir. Neyse artık. O başlık altında sürekli bir şey paylaşıyor. Onun gibi bir şey oldu şu an bu. Onun gibi bir kesit olacak ama normal kahve alıp devam edeceğim. Bu Olivia'ya gideceğim işte yolda. Herhalde buradan şu an trafik yok. 45 dakika falan sürecek.
Bakalım yani yolun hepsini çekmeyeceğim tabi. Bayağı uzun olur video. Zaten normalde uzun oluyor da yani sınırsız bir video. Yani 2 saat falan olur herhalde. Normalde de çok konuşuyorum. Bugün yani bu videoda bir şey olmayacak. Antrenman falan olmayacak zaten. Sadece dediğim gibi kardiyo rutinimi, kardiyo öncesinde ne yapıyorum, ne alıyorum. Bir de bu masaj hikayesinde masaj nasıl yapıyor vesaire, nereye gidiyorum. Bunlardan işte biraz bunları göstermiş olacağım. Masaj konusunda da birazdan şu kahveyi alayım. Ondan sonra zaten hani yani benim fikirlerim vesaire ne anlatırım. Ben Türkiye'de de Ekrem Eşit vardı. Bilenler biliyordur. Ekrem Eşit'e gidiyordum. Bir saniye. Şimdi aynı şey adam gibi konuşacağım. Double, extra double. Hey, how's it going? Hi, Hey, how are you? I'm good. How are you? Not too bad. Can I get... Kahveyi bekliyoruz. Burada Türkiye'de de var aslında herhalde böyle. Hatırlamıyorum ama McDonald's'ta falan olması lazım. Vardır herhalde şu an. Ya emin değilim. Ben oradayken ben görmedim daha önce. Ama böyle galiba paket servis falan alırken herhalde vardır böyle bir şey. Drive-thru diye. Burada her yerde var. Hey. Hi. Two small coffees, yeah? Yeah, black coffee. Just ice inside, please. Yes. Yeah, thank you. 320. Yeah. Do you have a punch card? Yeah. Medium 2 p.m. Anything else? No, thank you. Oh, sorry, you're not talking with me. Yeah. Here. Thank you. You're welcome. Oh. Triple. What size for the triple? Kahveyi aldım ama problem kahveyi söylerken ki tam o bahsettiğim anı çekemedim. Çünkü kameranın şarjı bitti. Yani normalde etmiştim ama bu kamera küçük bir kamera, o yüzden şarjı fazla dayanmıyor. Yani daha doğrusu saçma sapan bazen bitiyor, aslında bozuk değil. Neyse ki burada bir USB kablosu var. USB kablosuyla ettim. Ondan sonra biraz şarj ettikten sonra en azından dedim yolda hani bunu söyleyeyim. Neyse kahveyi aldım. Zaten 12 dakika falan kaldı gideceğim yere. Her neyse yani bahsettiğim gibi en son söylüyordum galiba. O kesilmeden yani kahveyi söylerken ki kesilmeden önceki yerde Ekrem Eşit vardı İstanbul'da. Belki yani bu sporu yapanlar veya gidenler varsa biliyordur. Ekrem Eşit gerçekten çok iyi bir adam. Yani hem yani bilmiyorum, benim en azından tanıdığım kadarıyla birkaç seans gitmiştim. O tarz bir masaj bu. Yani Türkiye'de galiba artık çoğaldı. Daha fazla yapan var. Çünkü izliyorum hani YouTube'da vesaire veya önüme denk geldikçe gidenler bayağı var. Artık çok daha popülerleşti bu olay. Yani fizyoterapi gibi aslında ama fizyoterapi değil. Yani fizyoterapi biraz daha böyle chiropractorlar var, fizyoterapistler var. Onlar biraz daha böyle yani ekleme odaklı. Biraz da ben tabii bu işin profesyoneli değilim, hani böyle bir bilimsel bilgiye sahip değilim. Sadece hani ben de gittim hani daha önce chiropractor'a veya işte dediğim gibi fizyoterapiste. Ama bu şu an gittiğim daha çok tamamen kasın daha fazla açılması. Örnek veriyorum, poz verirken mesela ledleri gösterirken poz rutininde daha hani bazı insanlarda daha böyle kilitlidir. Daha böyle gergindir. O kasları, gerginliğini açmak için aslında yapılan bir şey. Kendisi benim gittiğim yerde ve bunu yapan da bir sürü insan var da bilmiyorum hani dünyanın herhangi bir yerinde. Kendisinin kullandığı yani ilk başta zaten genelde eliyle inanılmaz güçlü bu arada elleri. Yani kadın eliyle muhtemelen bir adamı sakatlayabilir yani, o kadar güçlü. Yani beni bırakın hani ben bir amatör bir vücut geliştirmeciyim. Yani profesyoneller vesaire olimpiyada yarışanlar bile gittiğinde kadına ağlayarak çıkıyorlar bazıları. Yani bunun sebebi ben ağlamıyorum o ağlıyor falan bir konu değil. Yani gerçekten gözünden yaş geliyor. Hatta kendisinin söylediğine göre kendisi söyledi bunu bana. Yani esnasında, masaj esnasında baskıdan dolayı mesela örnek veriyorum, şimdi bodybuildingle uğraşanlar fazla yemek yiyor ya, kadın erkek fark etmez. Yani yüksek kütleli fiziklerde yani bir sürü yemek yiyor adam gün içinde, birçok öğün. Bu yüzden mesela öğünlü yiyip gidenler oluyormuş. O baskıyla, o yapılan kas üzerinde yapılan stresle ve hani baskıyla kadın veya adam neyse yani tuvaletini yapıp sıçabiliyormuş yani masanın üzerine. Hatta ya bunlarla ilgili bayağı anısını anlattı. Şükürler olsun ben de öyle bir şey şu ana kadar hiç olmadı. Yani
sıçmadığıma memnunum. Neyse ya benim bu seansım galiba yani hatırlamıyorum hepsini birbirine not etmedim tabii ki ama herhalde bir 8 seans kadar belki 10 seans olmuştur. Yani 8 kesin oldu da bu kaçıncı bilmiyorum yani saymadım bir süre sonra. Yani bu zamana kadar gerçekten çok yolu kat ettim. Hani o sıçma hikayesi bir yana o işin şeyi. Yani şakası değil bu arada, gerçek bu hikaye. Yani ister hani kendisi de söyler de yani neyse tekrar bahsetmesin. Tekrar sormayayım yani. Orada da göstereceğim çekim, hani yine açacağım kamerayı ama bilmiyorum ne kadarını hani sizle paylaşırım, ne kadar ederim. Çünkü yani bütün bir seansı, bir saatlik seansı paylaşsam yani aynı şeyi izlemiş olacaksınız. Ama gerçekten dediğim gibi yani çok acı verici. Yani bu bir masaj değil. Hani benim annem bile mesela buraya gittiğimi falan biliyor. Hani ben telefonla konuşurken hani anlatıyorum, az üzerinden geçiyorum. Hani kendisi diyor hani ya hani masaj ne güzel gidiyorsun masaja falan filan. Ama bu masaj hikayesi değil. Yani masaj bildiğimiz hani rahatlamak için yapılan bir şey. Bu ismi masaj da geçiyor, masaj terapi de geçiyor ama bu tamamen yani inanılmaz acı verici bir konu. Yani kadın ilk başta ellerini kullanıyor zaten kasları bir gevşetmek için, rahatlatmak için ama ellerini kullanırken bile o gerginliği açarken sonuçta yıllarca, aylarca neyse artık hani herkes sonuçta senelerdir bu sporu yapıyor çoğu insan. O biri yani artık kasılmış kasların hepsini açtığı için özellikle böyle senelerce yapıp örnek veriyorum 8-10 sene yapıp bile gitmediyseniz hiç hayatınızda yani gerçekten yani ruhunuzu parçalıyor. O kadar acı verici. Bahsettiğim bu. Hani bu acıyı anca hissedenler bilir. Yani eğer giden varsa daha önce anlayacaktır muhtemelen ne demek istediğimi. Ama hani izlerken belki ya rol yapıyor bu falan filan diye şeklinde geçebiliyordur. Hani belki öyle düşünebilirsiniz yani ya işte abartıyor mu acaba falan diye. Bir saniye. Sağa geçeceğim. Yani demeye çalıştım. Acı verici. Bir de şu var, kendisi elini kullandıktan sonra kasın ne kadar sıkışıklığıyla yani ne kadar tight olduğuyla alakalı olarak kendisi bu işte uzman, 20 seneye yakındır bu spora uğraşanları tedavi ediyor. Sakatlıklarını hatta herhangi bir kas yırtığı vesaire olanlar olduğunda hepsi quad'da kas yırtılması veya işte omuzda, genelde omuz ve göğüste kas yırtılması çok fazla oluyor veya bisepslerde insanlar onun için de gidiyor. Bunların tedavisini kadın gerçekten çok başarılı yapıyor. Hatta bu tedavi olmuş insanlardan ben kendisinden dinledim. Onlar beni yönlendirdi zaten. Benim şükürler olsun bu zamana kadar bir kas yırtığım olmadı. Maşallah diyelim şöyle vuralım. Ama yani ben kas yırtığı için değil, benim gibi giden de yani onlarca insan var oraya. Onlar da gitmesinin sebebi sadece vücudu stabil tutmak. Yani vücudu işleyişinde tutmak. Hani şey gibi düşünün, bu araç bakımını yaptırıyorsunuz ya, aynı hikaye. Çünkü yani her ne kadar gerçekten bu işin sıkıcı kısmı, yani sıkıcı değil, eğlenceli. Yani konuşması, sohbeti vesaire bir şey öğrenmesi eğlenceli tarafı. Ama problem olan kısım, bir saniye buradan düzgün. Aynen. Neyse işin şey kısmı, yani acı verici kısmı bu uyguladığı masaj terapisi. Kendisinin birkaç tane yani pahalı bu aletleri var. Yani kendisinin söylediğine göre pahalı, ben bilmiyorum da. Kendisi yurt dışından falan getirmiş zaten. Bir tanesi mesela vakum diye bir aleti var. Ya inanılmaz. Bana 2 kere yaptı. Bir tanesini hatta gizliden yaptı. Benim farkında değildim. Sırt bölgeme yapmıştı. Yani bunların hepsi kaslarda belli bir derinliğe kadar inebiliyor. Örnek veriyorum, şok cihazı var. Şok silahı. Bu bildiğimiz masaj silahı değil. Shock gun diye geçiyor. Shockwave gun diye geçiyor. Bu mesela kasın derine inip scar tissue. Bu hani örnek veriyorum, biraz böyle şey gibi olacak ama yani teşvik etmek değil kesinlikle. İlaçlı sporcular, yani bu sporu profesyonel olarak yapanlar ve ilaç kullananlar da enjeksiyondan oluşan bu ister istemez sürekli enjeksiyon yapımından aylarca, haftalarca veya neyse artık yıllarca artık biriken enjeksiyonların sonucunda oluşan scar tissue, yani bu artık nasıl geçiyor? Yani hani yara oluşuyor artık kas içinde. Örnek veriyorum, omuzdan enjeksiyon yapanlar için sürekli omuzda artık yap. Her ne kadar bu rotate yapsalardı, yani bütün kaslarda döndürselerdi, hani her işte 2 günde bir yapıyorsa vesaire, o kaslar içerisinde ister istemez bir hasar oluşuyor. O hasarı yıkan bir şey. O hasarı açıyor, kırıyor yani o yaralı bölgeyi içeriden.
Ve siz hani sanki sıfırlanmış gibi düşünün. Yani aynı söylediğim gibi araç bakımı gibi düşünün. Günün sonunda araç bakımı gibi oluyor. Ondan sonra kendisinin işte vakum cihazı var. Vakum derken bu bildiğimiz elektrik süpürgesi var ya. Elektrik süpürgesinin işte binlerce wattını, ne bileyim işte 30 bin wattını düşünün yani, neyse artık bilmiyorum kaç watt. Yani inanılmaz, böyle sanki kemiklerinizi içeriden dışarıya çekiyormuş gibi öyle bir his veriyor. Muazzam bir acı. Yani zaten o vakumu uyguladığı zaman, bana şu an yapmayacak ama vakumu uyguladığı zaman aşağı yukarı 30'ar saniye falan yapıyor her bölgeye. Tahminen söylüyorum. Çünkü inanılmaz kuvvetli ve acı verici bir şey. Gerçi kendisinin eli de söylediğim gibi inanılmaz acı verici. Yani bir şey değişmiyor. Her türlü acılı bir seans ama gerçekten günün sonunda muazzam bir yani bugünün sonunda değil ama dinlendikten ve recovery olduktan sonra çok güzel şekilde hissediyorsunuz bunu. Kendisi zaten şey söylüyor. Bu arada etrafa bakın. Etraf, burası Olivia'nın, yani masaj terapistinin yaşadığı yer. Yaşadığı mahalle daha doğrusu. Gerçekten hani bu Amerikan rüyası evler var ya, tam olarak böyle şu an etraf. Buraya her geldiğimde falan gerçekten diyorum ki hani bir insan böyle yaşaması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi ucuzken almıştı evini. Evini birazdan göstereceğim. 1.4 milyona mı söylemişti? Yanlış hatırlamıyorsam 1.350 bin, yani 1 milyon 350 bin dolar gibi bir şey. Ama Kanada doları bu. Amerikan doları değil. Her neyse. Ne diyordum? Yani neredeyse oradayız bu arada. Günün sonunda gerçekten inanılmaz, yani farkını hissediyorsunuz. Kendisi her zaman söylüyor zaten. Her gittiğimde bana söyler. Yeni PR'lara hazır mısın diyor. Yani antrenmanda yeni ağırlık limitlerine ulaşmaya hazır mısın? Hani iyi ağırlıkla kaldırmaya hazır mısın tarzında her zaman vedalaşıyoruz. Çünkü yani tamam, ben hani öyle inanılmaz güçlü bir insan değilim ama gerçekten fark ettiriyor. Ve benim amacım zaten en önemlisi kasları sağlıklı tutmak. Yani sonuçta bu spor vücut geliştirme hani tarafı olduğu kadar sağlık kısmı da önemli. Elimizden geldiği kadar onu da hani göz ardı etmememiz lazım. Her ne yapıyorsak yapalım. Her ne için hazırlanıyorsak hazırlanalım. Her neyse, şimdi birazdan döneceğim. Bu arada insanlar kar kürüyor sağda solda. Gerçekten kar böyle evin böyle girişini kapamış çoğu yerde. Sanırım burasıydı. Evet. Hatta bakın burada da bu şekilde. Ama açmışlar, karı küremişler. Burası girişi. Tam da söylediğim ev bu. These people, they have serious money. I don't mean like Millions. people who, like, for example, we were in Mexico, we were in Dominican, we were in Panama, and on the new built places they have the plain drywall. Yeah. The company that makes it, Duroc Canada. Yeah. The guy used to be a patient of mine. Okay. Gary Campachi. This guy has more money than he knows what to do with, okay? Okay. Like, you have to think, if his product, I saw his product in Thailand, okay? Yeah. Only one company makes it, and they're in Woodbridge. Okay. This guy's got fucking money. Yeah. And still, a miserable goat. The most miserable human being you've met, it doesn't matter. It doesn't matter. So does money buy you happiness? No. It just makes things easier. I love you. Oh God! You're good, just breathe. Oh, no way! I did Breathe. legs yesterday. Oh, yesterday. Yeah, that's why. You're good. You're good. Sorry. Sorry. Oh God! You're good. So sometimes, Ruby, I don't even think it's you. Oh! It's them. They don't know they're doing it. No, I agree with you. But I can say like you. I can Yeah. say that. No, I need the time for that. So from Panama, we had 2 flights. The first flight was from Panama to Miami. On that plane, Chris was to the right of me. To the left of me was some older white man. He smelled like a goat, like from the farm. He smelled so bad.
And he was a big guy, so his arm is coming over on me to my side of the seat, and I'm like, fuck me, okay, this was uncomfortable. Evet, perişan olduk. Bu bitmiş halimiz. Gerçekten bittim yani. Şuraya baksanıza. Daha yerleşecek içeriye. 7 odadan bir tanesine yerleşecek. Her tarafta gym, yani küçük bir gym kurulacak aletler var yani. Mükemmel, gerçekten mükemmel bir ev. Evden görüntü alamadım içeriden ama gerek yok zaten. Çünkü hani özel bir kişiye ait olduğu için. Neyse, arabaya geçiyoruz. Orada konuşuruz. Evet, tekrar arabadayız. Eve geri dönüş yolu. Allah sesim daha da kötü oldu yani çünkü o kadar yorucuydu ki bir saatten galiba biraz daha fazla sürdü ama yani tükendim bildiğin. Yani her seferinde böyle oluyor tabii ki ama bu da ağırlarından bir tanesiydi. Yani şimdi 3 hafta oldu gitmeyeli. Kendisi tatildeydi, Panama'ya gitmişti. O yüzden 3 hafta sonraya randevu vermişti. Biraz yani normalde 2 haftada bir gidiyorum. Yani değişiyor. 2 hafta, 3 hafta kendisi bana söylüyor. Hani daha işte örnek veriyorum. Bu sefer ihtiyacın yok diyor mesela çünkü iyi gördüm diyor mesela işte kasları vesaire carçurt. Şu an mesela 2 hafta sonraya tekrar aldım. Çünkü biraz söylemiştim, yolda bahsetmiştim bu tarafa doğru gelirken yani ilk seferinde. Demiştim hani bayağı gergin hissediyorum diye işte kaslar. O sizin hani siz fark etmeseniz de antrenmanda bu streç yaparken de pozitif yaparken de fark etmez. Her türlü sizi etkiliyor. Gücü de etkiliyor. Yani performansı etkiliyor. Direkt olarak aslında etkiliyor. Bunu ne zaman anlıyorsunuz? Yani kendinizin hani hissetmesi biraz zor aslında. Hani isterseniz 10 senedir bu sporu yapın. Ben aşağı yukarı yani 8 sene oldu galiba, bilmiyorum. Dediğim gibi hesaplamadım. Neyse işte hani zaman çok uzun zaman yapıyor olsanız bile bunu tek başınıza hani hemen işte ben böyleyim bundan dolayı şöyle falan diye onu kestiremiyorsunuz. Ne zaman daha belirgin oluyor? Ben de mesela eskiden böyle şeyleri yani çok yani düşünmezdim böyle şeylere veya inanmazdım. Böyle gidince gerçekten ciddiye bağlayınca özellikle şu an yarışma planım olduğu için yarışmaya 4 ay kaldığı için yani özellikle daha fazla dikkat ediyorum. Daha sık gidiyorum. Daha doğrusu bu süreçte başlamıştım zaten. Gerçekten çok fark ettiriyor. Zaten bunu dediğim gibi söylemiştim, tekrar etmiştim. Bunu hani anlamanın tek yolu az önce söylediğim gibi bir kere gidip denemeniz, ondan sonra zaten ama tabii ki iyi bir yerde yaptırmanız. Sonra gerçekten anlıyorsunuz ki harbiden benim ihtiyacım var diyorsunuz. Çünkü ya sonuçta hepimiz yani her birimiz 2 senedir 3 senedir yapıyor olsanız bilmiyorum tabii ki ne seviyede olduğunuzu ama her birimiz bir şeyler için çabalıyoruz. O şeyler için hani antrenmanda kendimizi hırpalıyoruz. Her ne kadar doğru yapıyor olsak da yanlış yapıyor olsak da sonuçta o kas hırpalanıyor. Yani isterseniz hareketi yanlış yapın veya işte hani demiştim ya bir önceki videoda vesaire tecrübe ederek hani geliştiriyoruz sonuçta her şey bir tecrübe. Kötü şekilde hani bunu yani antrenmanlarımızı eskiden bilmiyor olarak da hani o zamanlar mesela ben eskiden ne yaptığımı bile gerçekten ilk senelerinde bilmiyordum yani. Tamam yapıyordum internetten izleyip falan ama gerçekten hani bu yanlış antrenman stili bile fark etmez. İsterseniz doğru yapın. Bir yerden sonra o şeye ihtiyaç var bir seviyeden sonra. Bunu da dediğim gibi gittikten sonra anlıyorsunuz. Ne kaybettiğinizi, daha doğrusu aynen ikisi de aslında ne kaybettiğinizi ve ne kazanacağınızı, zamanda ne kaybettiğinizi, ne kaybetmiş olduğunu ve ne kazanacağınızı gördükten sonra diyorsunuz ki tamam gerçekten benim ihtiyacım varmış diyorsunuz. Ya şu an inanılmaz yorgunum ama sorun yok. Bu arada bu söylerler genelde hani mesela Ekrem abi diyordu yani bana antrenmanını bugün yapma diyordu mesela. Olivier ile böyle değil. Olivier hani bilmiyorum nasıl hani ikisi farklı şey düşünüyor ama Olivier'in söylediğine göre hani ben her zaman bu olaydan sonra bu masaj terapisinden sonra her zaman antrenman yapıyorum. Bir rutinimde bir değişiklik olmuyor. Sadece o gün üstüne fazla hani böyle gerçekten ağır kaldırışlar yapmamaya çalışıyorum. Çünkü yani riskli. Sonuçta o kas yani bütün kaslarınız yorulmuş. Hatta eklemleriniz bile bitmiş yani şu şeyden sonra bu seanstan sonra doğal olarak.
O yüzden de fazla üzerine gitmiyorum. Tabii ki antrenmanım yine şiddetli oluyor. Sadece biraz daha sıkıştırmaya, biraz daha kontrollü, daha fazla kontrollü yapmaya çalışıyorum. Bir saniye sağa döneceğim. Kaçırmayalım yolu. Yani her neyse demeye çalıştım. Gerçekten ihtiyaç var. Eğer ki imkanınız varsa veya ileride imkanınız olsa mutlaka deneyin. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Benim de zamanında imkanım yoktu. Hani denemiştim, dediğim gibi birkaç seans denemiştim Türkiye'deyken. Hani göreyim diye bu hani ya bu yabancı ülkelerdeki vücut geliştirmeciler ne yapıyor, ne ediyor. O zaman tabii çok meşhur değildi bizim ülkede. Şu an daha fazla popüler. Ben de denemiştim öyle. Hani para biriktirmiştim, hatırlıyorum hatta. Yani demiştim ki hani bir deneyeyim, nasıl bir göreyim vesaire. Ne işe yaradığını bile inanın bana bilmiyordum yani. Hatta buraya başladığımda bile yani tamam sadece okuduğum kadarıyla biliyorum. Hani bu kadar etki edeceğini bana bilmiyordum. Gerçekten hani hem güç için hem performans için hem sonuçta kasları hani çalıştırırken biz full range of motion çalışıyoruz. Hani full stretch, full sıkıştırma yapmaya çalışıyoruz. Hani daha doğrusu vücut geliştirme yapmaya çalışıyoruz. Aslı bu. O yüzden de bununla beraber çalışıyor aslında bir bütün. Yani demeye çalıştığım bu sporu yapıyorsak sonuçta elimizden geldiği kadar da fedakarlık etmek zorundayız. Yani maddi manevi, zaman fark etmez her şeyden. Yani eğer imkanınız varsa mutlaka bir kere en azından deneyin. Göreceksiniz demek istediğimi. Ama yeni başlayan için söylemiyorum tabii ki. Ona gerek yok. Daha hani belli bir kas kütlesine geldikten sonra buna ihtiyacınız olur. Tabii her kişiden kişiye değişir mutlaka. Hani ben bunun bilimsel tarafını okumadım ama yani mutlaka değişiyordur. Her şey kişiden kişiye değiştiği gibi bu da değişiyorlar. Hani ne kadar ihtiyacınız var veya ne zaman ihtiyacınız olacak bu da kişiden kişiye değişiyor çünkü dediğim gibi genetik faktörler de var bu işin içinde. Benim şimdi nasipmiş diyelim şimdi oldu. Daha doğrusu hani bu buraya geldikten sonra oldu. Asıl hani böyle düzenli şekilde gidişim. Yani para açısından da yapacak bir şey yok bir şekilde. Yani burada da gerçekten çok pahalı. Yani eminim Türkiye'de de pahalı. Ben ne kadar verdiğimi hatırlamıyorum. 4 sene önceydi, 4-4,5 sene önceydi galiba. Oraya gittiğimde, Ekrem abi gittiğimde. Yani ne kadar değişiklik oldu, ne kadar hani şu an ücret ne kadara geldi onu bir fikrim yok. Ama hani burada da pahalı, gerçekten pahalı. Yapacak bir şey yok. Zaten yarışıyorum hani en azından yani en basiti bunun için yapıyorum. Kesinlikle değer. Onun dışında bu arada eve gittikten sonra yani burada kapatacağım videoyu. Eve gittikten sonra her ne kadar bu seanstan yorgun çıksam bile normalde ben dediğim gibi 6 civarı, 6,5 civarı antrenmana gidiyorum. Eğer antrenman videosu çekmiyorsam bugün saat 8.30-9 gibi muhtemelen yapacağım antrenmanı. Çünkü eve gidip bu arada öğünümü götürmüştüm Olivia'ya giderken. Öğünümü çıktıktan sonra saatim gelmişti. Yani saati kaçırmamak adına tabii ki yapmak zorundayım bunu da. Öğünümü yedim. Yola çıktım. Yani zaten şu an sindirdim bile. Ondan sonra eve gideceğim. Eve gittikten sonra bir buçuk saat falan kestirmeyi düşünüyorum. Bir saniye sağa döneceğim yine. Aynayı kamera kapatıyor da. Her neyse eve gittikten sonra 1,5 saat falan o civar dinleneceğim. Yani biraz aşağı biraz yukarı neyse artık. Ondan sonra diğer öğünümü yiyeceğim. O öğünü yedikten sonra sindireceğim. Yani bir saat aşağı yukarı tabii şu an öğün biraz daha düştüğü için karbonhidrat falan bir saate sindiririm muhtemelen onu da. Sindirdikten sonra normal işte pre-workout vesaire işte antrenman öncesi rutini yapıp antrenmana gideceğim. O da saat 8.30-9 gibi edecek muhtemelen. Bugün bu şekildeydi. Yani size göstermek istediğim ve bahsetmek istediğim buydu. Yani ben ne yapıyorum? Kendimden hani örnek vermeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Düşüncelerimi paylaştım aynı zamanda sizle de. Hani bu konu hakkında vesaire. Eğer sizin de hani fikriniz varsa hani yazabilirsiniz. Bir düşünceniz varsa veya aksi bir düşünceniz varsa yazabilirsiniz. Fark etmez. Yani tartışabiliriz. Onun dışında çekmemi istediğiniz bir hani her videoda söylüyorum ama sonunda çekmemi istediğiniz bir video varsa hani ekstra başka bir şey, başka bir dikkat etmediğim, aklıma gelmeyen bir şey varsa yazıp yani yardımcı olabilirsiniz bana da. Bugün bu kadardı. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Yani beni de desteklemiş olursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videoya görüşmek üzere.